İnsanlık tarihi boyunca krallar, imparatorlar ve diktatörler bedenleri kontrol etmek istediler. Zincirler vurdular, zindanlara attılar. Her zaman ulaşamadıkları, dokunamadıkları tek bir yer kaldı. İnsan zihni. Düşünceleriniz, korkularınız, hayalleriniz, orası size ait olan son kaleydi. Peki ya size bu kalenin kapılarının 70 yıl önce sessizce kırıldığını söylesem? Gördüğünüz bu görüntüler bir bilim kurgu filminden değil. 1963 yılındayız. İspanya'nın kızgın güneşi altında Cordoba'da bir arenadayız. Profesör José Delgado üzerine hızla koşan 500 kiloluk bir boğanın karşısında tek başına duruyor. Elinde ne bir silah var ne de bir kılıç. Sadece küçük, siyah bir kutu. Boğa, öldürücü boynuzlarını ona saplamasına metreler kala Delgado kutudaki düğmeye basıyor. Ve imkansız gerçekleşiyor. Doğası gereği saldırmaya programlanmış o devasa hayvan sanki görünmez bir duvara çarpmış gibi duruyor. Öfkesi sönüyor. Kafası karışıyor ve uysal bir kedi gibi geri dönüyor. Delgado Tanrı'yı oynamayı başarmıştı. Bir canlının özgür iradesini kapatmıştı. O gün Delgado kameralara dönüp şöyle dedi. Fiziksel kontrol çağı bitti. Artık zihinsel kontrol çağındayız. Bugün komplo teorisi denilip geçilen ancak CIA arşivlerinin açılmasıyla kan donduran bir gerçek olduğu kanıtlanan zihin kontrol projelerinin derinlerine ineceğiz. Montreal'daki o lanetli hastaneden İstanbul'un göbeğindeki garip olaylara, LSD deneylerinden bugünün algoritmalarına uzanan karanlık bir yolculuğa çıkıyoruz. Bilgisayar başlıyor. Hikayemiz aslında Amerika'da değil, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıntıları arasında Almanya'da başlıyor. Savaş bitmişti ama müttefikler arasında yeni ve soğuk bir savaş başlıyordu. Amerika, Nazi bilim insanlarının Sovyetlerin eline geçmesinden korkuyordu. Çünkü Naziler, insan dayanıklılığı ve psikolojisi üzerine etik dışı korkunç deneyler yapmışlardı. Amerika, Operation Paperclip ile bu suçlu bilim insanlarını gizlice ülkeye kaçırdı. Neden mi? Çünkü Sovyetlerin Kore Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin beynini yıkadığını düşünüyorlardı. Esir düşen Amerikan askerleri kameralar karşısına geçip komünizmi övüyor, kendi ülkelerine lanet okuyordu. CIA şoktaydı. Bunu nasıl yapmışlardı? Bir insanın sadakati, vatan sevgisi nasıl silinip yerine düşman ideolojisi yerleştirilebilirdi? CIA direktörü Allen Dulles o ünlü emri verdi. Onlar yapıyorsa biz daha iyisini yapacağız. İnsan zihnini bir kaset gibi silip yeniden kaydedeceğiz. Ve böylece insanlık tarihinin en karanlık projesi doğdu. MK Ultra. Yıl 1957. Yer Montreal, Kanada. Allen Memorial Enstitüsü. Dışarıdan bakıldığında saygın bir psikiyatri kliniği. Başında ise dönemin en ünlü psikiyatristlerinden biri. Amerikan Psikiyatri Birliği Başkanı Dr. Donald Evan Cameron var. Ama duvarların ardında CIA'nin finanse ettiği bir işkence evi işliyordu. Dr. Cameron'ın teorisi basitti ama vahşiceydi. Bir insanı yeniden inşa etmek için onu tamamen yıkmalısınız. Buna Psychic Driving adını vermişti. Sıradan insanlar, doğum sonrası depresyonu yaşayan ev hanımları, kaygı bozukluğu olan üniversite öğrencileri şifa bulmak için geldikleri bu hastanede cehennemi yaşadılar. Cameron onları uyku odası dediği yere kapatıyordu. Hastalar güçlü ilaçlarla aylarca, evet yanlış duymadınız, aylarca süren yapay bir komaya sokuluyordu. Uyandıklarında ise tedavi değil, elektrik vardı. Normal bir elektroşok tedavisinde 110 volt verilirken
Cameron hastalarına günde birkaç kez 150 voltun üzerinde elektrik veriyordu. Amaç hafızayı silmekti ve başardı da. Hastalar uyandıklarında kim olduklarını, ailelerini, hatta konuşmayı ve yürümeyi unutmuşlardı. Zihinleri bembeyaz bir kağıda dönüşmüştü. İşte o zaman ikinci aşama başlıyordu. Yastıklarının altına yerleştirilen hoparlörlerden veya özel kasklardan günde 16 saat boyunca aynı mesajlar dinletiliyordu. Yüz binlerce kez. Sen değiştiğini görüyorsun. Aileni hatırlamıyorsun. İtaat etmelisin. Linda McDonald bu kurbanlardan sadece biriydi. Hastaneden çıktığında 26 yaşındaydı. Ama zihinsel olarak bir bebekti. Tuvalet eğitimini bile yeniden alması gerekti. Çocuklarının kim olduğunu bilmiyordu. Geçmişi, anıları, ilk aşkı, acıları hepsi Doktor Cameron'ın laboratuvarına silinip gitmişti. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Bu deneylerin parası vatandaşların vergileriyle değil ama o dönemin kara fonlarıyla CIA tarafından ödenmişti. Yıllar sonra bu belgeler ortaya çıktığında devlet sadece üzgünüz diyebildi. Zihin kontrolü sadece hastanelerde yapılmıyordu. Sokağa inmişti. CIA, LSD gibi halüsinojen maddelerin bir doğruluk serumu veya zihin kontrol ilacı olarak kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyordu. Ama bunu laboratuvarda denemek yeterli değildi. Gerçek hayatta habersiz insanlar üzerinde denemeliydiler. San Francisco ve New York'ta gece yarısı zirvesi operasyonu başlatıldı. CIA gizli evler kiraladı. Bu evleri genel ev gibi döşedi. Hayat kadınlarıyla anlaştılar. Görevleri basitti. Bardan veya sokaktan bir adamı eve getirmek ve içkisine gizlice yüksek dozda LSD karıştırmak. Bu evlerdeki aynalar çift taraflıydı. Aynanın arkasında bir elinde not defteriyle, diğer elinde martini kadehiyle oturan CIA ajanları vardı. Zavallı adamların uyuşturucu etkisiyle çıldırmasını, korkularını, itiraflarını izliyor, kaydediyor ve gülüyorlardı. Bir düşünün, bir akşam dışarı çıkıyorsunuz, bir içki içiyorsunuz ve sonraki 3 gün boyunca canavarlar gördüğünüzü, aklınızı kaçırdığınızı sanıyorsunuz. Nedenini asla bilemiyorsunuz. Belki de hayatımız o noktadan sonra tamamen değişiyor. İntihar edenler, işini kaybedenler, akıl hastanesine kapatılanlar. Hiçbiri bir deneyin parçası olduklarını bilmedi. Ama bazen deneyler ters teper. Ya da birileri çok fazla şey bilir. Frank Olson, Amerikan ordusu için çalışan zeki bir biyolojik silah uzmanıydı. MK Ultra projesinin detaylarına hakimdi. Ancak gördükleri vicdanını rahatsız etmeye başlamıştı. Projeden ayrılmak istedi. CIA için ayrılmak bir seçenek değildi. 1953 yılının Kasım ayında bir toplantıda Olson'un içkisine o meşhur LSD'den karıştırıldı. Olson kriz geçirdi. CIA onu tedavi bahanesiyle New York'a götürdü. Kaldığı otel odası Statler Oteli'nin 13. katıydı. 28 Kasım gecesi Frank Olson o pencereden aşağı düştü ve öldü. Resmi rapor intihar. Ailesine, iş stresine dayanamadı. Bunalıma girdi dendi. Oğlu Eric Olson bu yalanla büyüdü. Ama asla inanmadı. 1994 yılında babasının mezarını açtırmaya karar verdi. Adli tıp uzmanları cesedi incelediğinde şok edici bir gerçekle karşılaştılar. Olson'un alnında düşmeden önce oluşmuş bir darbe izi vardı. Muhtemelen odada bayıltılmış ve camdan aşağı atılmıştı. Neden? Çünkü Frank Olson, Amerika'nın Kore Savaşı'nda biyolojik silahlar kullandığını ve insan zihni üzerinde yaptığı deneyleri dünyaya anlatmak üzereydi. O, Mançuryalı aday değildi. O,
sistemin içindeki bir hataydı ve silindi. Şimdi gözlerimizi batıdan doğuya, kendi topraklarımıza çevirelim. MK Ultra'nın belgelerinde Turkey kelimesini arattığınızda karşınıza sansürlenmiş satırlar çıkar. Ama şunu çok iyi biliyoruz. Türkiye, Soğuk Savaş'ın en uç karakoluydu. CIA'nin en aktif olduğu bölgelerden biriydi. Bizim kültürümüzde mankurtlaşma diye çok eski bir kavram vardır. Cengiz Aytmatov'un anlattığı efsanede esirin başına deve derisi geçirilir, güneş altında bırakılır. Deri kurudukça kafayı sıkar. Esir hafızasını yitirir ve efendisine sadık bir köleye dönüşür. Bugün deve derisi yok ama yöntemler daha sofistike. 1960'lar ve 70'lerde Türkiye'de Barış Gönüllüleri adı altında binlerce Amerikalı personel köylere, kasabalara dağıldı. Sadece İngilizce mi öğrettiler, yoksa toplumsal mühendislik mi yaptılar? 12 Eylül öncesi yaşanan kaosu hatırlayın. Aynı silahın sabah solcuya, akşam sağcıya verildiği günler. İnsanları birbirine kırdıran o görünmez el, aslında bir çeşit kitlesel zihin kontrolü uygulamıyor muydu? Toplumsal histeri yaratmak, kitleleri korkuyla yönetmek, MK Ultra'nın sosyal mühendislik kanadının en büyük hedefiydi. Daha yakın tarihe gelelim. Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümleri. Yerli savunma sanayinin en kritik projelerinde çalışan gencecik, pırıl pırıl zihinler. Birbiri ardına gelen intiharlar. Aileleri hep aynı şeyi söyledi. Oğlumda hiçbir sorun yoktu. Son zamanlarda tuhaf sesler duyduğunu, başının ağrıdığını, takip edildiğini söylüyordu. Bu belirtiler literatürde elektromanyetik taciz veya Havana sendromu olarak bilinen durumla birebir örtüşüyor. Mikrodalga frekansları kullanılarak uzaktan bir insanın duygu durumunu bozmak, depresyona sürüklemek, hatta intihara meyilli hale getirmek teorik olarak mümkün. Zihin kontrolü artık ilaçla değil, frekanslarla yapılıyor. Bir kişiyi öldürmenize gerek yok. Onu delirtmeniz, itibarsızlaştırmanız veya çalışamaz hale getirmeniz yeterli. Jose Delgado'nun boğazından bugüne 60 yıl geçti. Teknoloji durmadı. Bugün Elon Musk'ın Neuralink projesini konuşuyoruz. Beynimize yerleştirilen bir çip ile hastalıkları iyileştirmeyi, hafızayı güçlendirmeyi vaat ediyorlar. Kulağa harika geliyor değil mi? Ama MK Ultra'nın tarihini bilenler için bu korkutucu bir soruyu da beraberinde getiriyor. Bu çip veri alabiliyorsa veri de yükleyebilir mi? Artık CIA'nin sizi kaçırıp bir odaya kapatmasına gerek yok. Çünkü o odaya siz kendi isteğinizle giriyorsunuz. O oda elinizdeki akıllı telefon. Hedeflenmiş bireyler diye bir kavram var. Ancak daha geneli hepimiz hedeflenmiş durumdayız. Cambridge Analytica skandalını hatırlayın. Sizin hangi partiye oy vereceğinizi, ne zaman illüzyon olduğunuzu, ne zaman alışveriş yapacağınızı sizden daha iyi bilen algoritmalar var. Facebook, Instagram, TikTok. Bunlar sadece eğlence platformu mu? Yoksa modern dönemin davranış değiştirme laboratuvarları mı? Eski bir Google yöneticisi olan Tristan Harris şöyle diyor. Tarihte ilk kez 50 mühendis 2 milyar insanın ne düşüneceğine karar veriyor. Bu Doktor Cameron'ın rüyasıydı. Milyarlarca insanı aynı anda psikik sürüşe tabi tutmak. Bildirim sesleri, beğeni sayıları, kaydırma bağımlılığı. Dopamin reseptörlerimizle oynayarak bizi dijital birer mankurta dönüştürüyor olabilirler mi? Zihin kontrolü bir efsane değil. Tarihsel bir gerçek. Dün LSD ve elektroşokla yapılan şey, bugün algoritmalar, mikrodalga frekansları ve medya manipülasyonuyla yapılıyor. Yöntem değişti ama amaç aynı. İradeyi kırmak,
ve kontrol etmek. Peki biz ne yapabiliriz? İlk adım farkında olmak. Şu an hissettiğiniz öfke, arzuladığınız o ürün veya savunduğunuz o fikir gerçekten size mi ait? Yoksa birileri tarafından oraya mı ekildi? Belki de özgür irade dediğimiz şey sadece iplerini göremediğimiz bir kukla oyundur. Boğayı durduran o düğme şimdi kimin elinde? Ve o düğmeye basıldığında siz duracak mısınız? Burası Bilgisayar Türkiye. Videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler.